Herkese merhaba. Bugün elimde Insta360'ın Go 2 aksiyon kamerası var. Bunun kutu açılımını beraber yapacağız ve özelliklerine birlikte bakacağız. Bu küçücük kutunun içinde bir aksiyon kamerası, onun tripodu, kılıfı, şarj aleti, uzaktan kumandası ve daha bir sürü başka bir şey var. Yani hepsini bu kadar bir kutunun içine sığdırabilmeleri mucize gibi. Eskiden filmciler film çekerken kullandıkları kameraları böyle tırlarla falan taşıyorlarmış. Kameralar o kadar büyüklükteymiş. Şimdi kamera teknolojisinin geldiği yere bakın. Sinek kadar bir boyuta falan getirdiler. İleride kamera teknolojisi daha da gelişecek çünkü bunun üstünde gerçekten çok ciddi araştırmalar yapıyorlar ve kameralar milimetrik boyuta falan gelecek. Bu Insta360'ın Go 2 aksiyon kamerası. Bu dünyanın en küçük aksiyon kamerası diye geçiyor. Şimdi aksiyon kamerası ne demek? Aslında aksiyon sporlarıyla uğraşan insanların çekim yapmasını kolaylaştıracak özellikler içeren kameralar demek. Mesela diyelim motorcusunuz ya da denize dalıyorsun ya da paraşütçüsün. Şimdi böyle ekstrem sporlar yaparken tabii bir yerinde kamerayla telefonla falan kendini çekmen imkansız. Bu kameralar bu aksiyon sporlarını yapan insanların işini kolaylaştırmak için geliştirilmiş. Yani mesela diyelim kaskına takabiliyorsun ya da motoruna takabiliyorsun. Ya da açısı mesela çok geniş açı alıyor. Görüntü kalitesi çok yüksek, stabilizasyonu çok iyi falan filan. Şimdi ben bunu niye aldım? Diyeceksiniz ki hayatımda çok mu aksiyon var? Hayır. Yani bu aralar hayatımdaki en büyük aksiyon paten öğrenmek falan. Ama ben bunun çok küçük olmasına bir kere çok tav oldum. Ve vlog çekerken kullanırım diye düşündüm. Yani çünkü birazdan anlatacağım, arkası magnetli, her yere yapışıyor. Ondan sonra boynuna asabiliyorsun, çantanda kolayca taşıyabiliyorsun. Vlog çekerken dışarıda ben kendimi belki telefonla çekerken o da bir yandan etrafı çeker. Ya da masaya koyarım, kendimi çekerim. Ya da bir yere yapıştırırım, bir etkinlikte benzeri bir şeyde ortamı çekerim falan. Böyle fikirler geldi aklıma. Böyle satın aldım. Bakalım umarım düşündüğüm kadar kullanışlı olur. Şimdi kutu açılımına geçelim. Wow. Açar açmaz hemen böyle kamera çıktı. Güzel bir kutu açma deneyimi oluyor. Ve kutuları açtığımda ürünün direkt olarak önüme çıkması çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok küçük. Şimdi bunun küçüklüğünü nasıl anlatabilirim? Neyle kıyaslayabiliriz? AirPods'unla kıyaslayayım. Bu AirPods Apple'ın böyle kutusunun yarısı kadar. Hatta şöyle yapalım. Çıktı. Böyle gibi. Yani yüksekliği neredeyse bir tane kulaklık kadar. Şimdi bu cihazları böyle minicik yapıyorlar. Ondan sonra bunu kaybediyorsun. Örnek. AirPods'un bir tanesini kaybettim. Neyse devam edelim. Bu arkası magnetik olduğu için şöyle kutuya böyle yapmamışlar. Yani herhangi bir şekilde içine falan yerleştirmemişler. Direkt böyle manyetik olarak tutturuyor. Bu da çok güzel. Hoşuma gitti. Devam ediyorum. Burada kağıtları falan çıktı. Böyle bir şeyler, bunları inceleriz. Burada bu çok güzel bir şey. Bunun magnetik, magnetik kolyesi mi bir şeyi. Şimdi aslında bu Insta360'ın bu Go 2'ye sırf bu yüzden tav olmuş olabilirim. Bunu gösteriyorum. Şöyle bunu boynuna takıyorsun. Şöyle geçireyim. Şimdi bu magnetik böyle yapışıyor. Bunu şöyle gizleyelim. Böyle. Çok iyi değil mi ya? Yani o kadar aksiyon kamerası yapıyorlar. Böyle magnetik yapmak kimsenin aklına gelmedi. Çünkü bu aksiyon kameralarında bence genel olarak aslında kameralarda kendini çekerken ya da bir yeri çekerken en büyük problem bunu nereye koyacağım? Yani tripod taşımak zorunda kalıyorsun, bir şey yapmak zorunda kalıyorsun ya GoPro ya da DJI falan kullanıyorsan onun kılıfları oluyor, onun aparatları oluyor falan oluyor. Şimdi bunu düşünün, herhangi metal bir yüzeye yapıştırıp tık diye hemen kullanabilirsin. Yani çok güzel. Sticker'ı var. Şimdi burada çeşitli bir şeyler çıktı, bunları tanıtacağım. Bununla başlıyorum. Bu onun kılıfı, aynı zamanda şarj aleti. Yani kamerayı içine koyup şarj ediyorsun. Aslında biraz AirPods mantığında. Karşılaştıracak olursak boyut olarak neredeyse aynı AirPods'la. AirPods Pro'ların kılıfı biraz daha büyük biliyorsunuz. Hemen hemen AirPods Pro'nun kılıfıyla aynıdır diye düşünüyorum. Şimdi bunu şöyle açtığımızda bunu buraya yerleştiriyoruz.
bu şekilde şarj oluyor. Yani kılıfını şarj ediyorum, kılıfı da kamerayı şarj ediyor. Kamerayı direkt olarak şarj edemiyorum. Aynı zamanda burada küçük bir ekranı var ve uzaktan kumanda olarak kullanabileceğim 2 tane de tuşu var. Yani mesela diyelim bunu örnek verip uzakta bir yere monte ettim. Elimde buradaki uzaktan kumandayla başlatıp durdurup ya da işte bir şeyler yapabiliyorum. Bunu böyle kapattığınız zaman süper, çantada hiç yer kaplamıyor ve gerçekten çok hafif. Şimdi burada 2 tane kulağı var. Bunu açınca tavşana benziyor. Şimdi bunun ufak bir tripodu, yani tripoda dönüşüyor gibi. Ama bu hani yani ne kadar işe yarar bilemiyorum çünkü çok sağlam değil. Hani engebeli bir yere falan koysanız hemen düşer, rüzgardan hemen etkilenir. Ancak işte düz bir zemin olacak, masa gibi falan. Masaya koyacağım böyle. Burada kendimi çekeceğim falan. Yani en fazla bu işe yarar bence ama yine de hani en nihayetinde düşünülmüş bir özellik. Buradan kılıf şarj oluyor. Dediğim gibi kılıf da kamerayı direkt olarak şarj ediyor. Burada da tripoda takmak için bir deliği var. Böyle bir şey var. Şimdi bu da kafa aparatı. Bunu işte aksiyon sporlarıyla uğraşanlar çok sever. Bunu buraya takıyoruz. Bunun içi de yine magnetik. Her şeyini magnetik yapmışlar. Bence iyi bir şey. Bunu şöyle işte kafa bandına falan takıp böyle. Ben de şu anda kafa bandı olmadığı için kullanamıyorum. Şöyle. Hani bisiklet sürerken, işte motor kullanırken ya da dediğim gibi işte paraşütle atlarken falan ortamı çekmek için böyle bir aparat. Şarj kablosu. İçinden adaptör çıkmadı. Gerçekten sadece kablo koymuşlar, adaptör yok. Herkes Apple'ı örnek alıyor. Son olarak böyle bir şey var. Şimdi bu da yine sabit tutmak için bunu bir yere sabit koyayım. İşte standı yani. Böyle koyup kendimi çekeyim gibi. Ya da böyle. Bilemiyorum ne kadar kullanılır. Burası da yine yapışkanlı. Şimdi bunun arkası dedim ki magnetik, yani demir ya da herhangi başka bir yüzeye yapıştırabiliyorsunuz ama demir olmayan mesela ahşap gibi bir yüzeye tabii ki de yapışmaz mıknatıslı olduğu için. Bunu onun için yapmışlar yani böyle yapışkanlı. Ama bu ne kadar yapışır bilemiyorum ya. Çift taraflı bant gibi duruyor biraz. Hani bir kere yapıştırıp söktükten sonra tekrar eski yapışkanlığını korur mu emin değilim. Bilemiyorum. Denemek lazım. Kutu bu kadar. Şimdi biraz görüntü kalitesini test edelim. Dışarı çıktım. Şimdi Instago'nun çekim ve ses kalitesini dışarıda test edeceğim. Uzaktan kumandasıyla çekime başlatacağım ama dediğim gibi ekranı olmadığı için göremiyorum. O yüzden telefonumdan kadrajı test edeceğim. Kameranın kadrajını telefonumdan görüyorum şimdi. Açısı gayet geniş. Yani küçük bir kamera olmasına rağmen çok geniş bir alanı alıyor. Buradan baka baka böyle gideceğim. Şimdi yürüyelim bakalım kameranın performansı nasıl. Evet, dışarıda biraz çekim yaptım yürürken. Boynuma asmıştım. Çok hafif olduğu için boynumu hiç bir şekilde rahatsız etmedi. Görüntü açısı çok geniş. O yüzden hani yürüdüğüm yolu çok güzel bir şekilde aldı. Görüntü kalitesini de veriyor olacağım. Oradan kendiniz bakarsınız. Telefonda çok iyi görünmüyor ama belki indirip bakmak lazım renklerini. Bilemiyorum, onu test edeceğim. Bu kameranın ama bazı kısıtları var. Birincisi harici mikrofon takılamıyor olması. Yani ekstradan mikrofon takamıyorsunuz. Kendi sesi de ne kadar iyi, kendi mikrofonda ne kadar iyi emin değilim. Bir test edelim. Test 1. Bu sesi Instago'nun sesinden alıyorsunuz. Bu sesi de mikrofondan alıyorsunuz.
Evet, gördüğünüz üzere hani Instagon'un sesi çok fazla iyi değil, çok cızırtılı. Şu anda olduğum yerde biraz yağmur yağıyor. Yağmurun sesi var. Çok gürültülü bir ortam değil, çok daha gürültülü ortamlarda daha kötü çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu kameranın kendi 30 GB dahili hafızası var. Çektiği bütün görüntüleri kendi hafızasına kaydediyor. Daha sonra telefona ya da tablete bağlayıp oradan indirebiliyorsunuz. Şimdi bunun da şöyle kötü bir tarafı var. 30 GB olduğu zaman mecburen hani yanınızda bir cihaz olması lazım. Onu geri işte telefonu download edeceksiniz, hafızayı boşaltacaksınız, tekrar çekim yapacaksınız. Eğer hani bir gün boyunca çekmeye çalışırsanız muhtemelen hafızası yetmeyecektir. Eğer harici olarak hafızası artırılabiliyor olsaydı bence daha güzel olurdu. Değinmemiz gereken bir diğer konu da batarya. Şimdi buna harici bir batarya takılamıyor ya da yedeklenebilir bataryası yok. Başta da söylediğim gibi hani kutuyu şarj ediyoruz. Kutu da kameranın kendisini şarj ediyor. Dolayısıyla hani şarjı bittiği zaman tekrar durup kutuyu şarj edip veya işte ikisini beraber şarj edip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ki mesela hani dağda böyle bir şey çektiğinizi düşünürseniz ya da ne bileyim daldığınızı düşünürseniz, daha böyle ekstrem aksiyon sporları yaptığınızı düşünürseniz çok kısa gidecektir. Bataryası çok kısa gidecektir. Bu da bence ciddi bir kısıt. Tabii hani bu kadar küçük olmasının getirdiği dezavantajlar bunlar diye düşünüyorum. Bu kameranın fiyatı Amerika'da $299. Türkiye'de farklı sitelerde farklı fiyatlardan satılıyor. Şimdi bu fiyata değer mi bilemiyorum. Aslında onu nasıl kullanacağınıza bağlı olarak kendiniz karar vermeniz gereken bir şey. Benim için hani küçük olması, taşınabiliyor olması, magnetik olması, bunların hepsi artı özellikler ve ben vlog çekerken falan kesinlikle bunu kullanırım. YouTube'da falan mesela yabancıların yaptığı çok yaratıcı çekimler de var. Ama hani böyle aşırı aksiyon sporu yapıyorsanız o zaman çok kullanışlı olur mu emin değilim. Yani mesela böyle motorla dağlarda dolaşıyorsanız ya da ne bileyim paraşütle atlıyorsanız falan. Şimdi magnetik olduğu için düşebiliyormuş ya da hani demiştim ekranı yok falan, bazı kısıtları var dolayısıyla. O yüzden hani herkesin kendi karar vermesi gereken bir şey. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz ya da bu videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.